Bir önceki programda Canelo Alvarez ile Crawford arasındaki karşılaşmanın detaylarına çok fazla girmemiştim. Şimdi çok teknik bir analizle karşınızdayım. Crawford mu kazanır, Canelo mu kazanır? Aradaki farklar neler? Tek tek Fight Club Türkiye'de anlatıyorum. En çok konuşulan ne? Her iki boksör arasındaki siklet farkı. Ne deniyor? Ben de ne demiştim? Arada aslına baktığınızda yarı orta sikletin boksörü olan Crawford'la süper orta sikletin boksörü olan Canelo arasında 3 siklet fark var demiştim. Aslında çok daha farklı bir durum söz konusu. Biraz daha araştırdığımda aklıma çok enteresan bir detay geldi. Crawford en düşük kaç kiloda dövüşmüştü sevgili arkadaşlar? 61 kiloda. Canelo'ya baktığımızda kaç kiloda en yüksek dövüştü? 79 kiloda. 18 kiloluk bir farktan bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. İki boksör arasında aslına bakarsanız çok daha farklı sikletler var. Hafif siklette yani 61 kiloda dövüşen Crawford, süper hafif siklet, yarı orta siklet, süper yarı orta siklet, süper orta siklet ve hafif ağır siklete çıkması için tam 6 siklet var sevgili arkadaşlar. Bu kadar büyük farkın olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Canelo'da çok sağlam bir çene var. Acayip bir dayanıklılık var. Bugüne kadar hiç knockdown olmamış bir boksör Canelo Alvarez. Canelo Alvarez baktığınız zaman dünyanın çok büyük yıldızlarıyla dövüştü. Golovkin'le dövüştü, Floyd Mayweather'la dövüştü, Daniel Jacobs'la dövüştü, Bivol'le dövüştü. Gerçekten çok büyük süperstarlara karşı ringe çıkmış bir boksör Canelo. Daha kimler. Aynı zamanda da çok büyük bir tecrübeye sahip. Hem tecrübesiyle hem çene dayanıklılığıyla acayip bir isim Canelo, Meksikalı boksör. Golovkin gibi bir boksörle tam 36 dakika ringde kalmış bir isimden bahsediyoruz arkadaşlar. Hem de 3 defa. Buradan kazandığı tecrübeyi size hesap edin. Canelo ring IQ'su çok yüksek bir isim. Vücuda yapmış olduğu body shotlar, karaciğer vuruşları keza onun en büyük silahlarından. Çeneyi yakaladığı zaman da affetmiyor. Kimleri nakavt etmedi ki. Tam bir kontra boksör. Terence Crawford'a baktığımız zaman da onun hızı ve teknik kabiliyetinin Canelo'dan daha iyi olduğunu da söyleyebilirim. Canelo Alvarez düz guard bir boksör, Terence Crawford ise solak bir boksör. Solak bir boksör ama switcher dediğimiz iki ayrı siklete bürünebilen bir isimden bahsediyoruz. Hem düz guard olabiliyor hem de ters guard solak bir boksöre dönüşebiliyor Terence Crawford. Birinci rounddan son rounda kadar her rounda adapte olabilen bir isimden bahsediyoruz. Amerikalı Terence Crawford'dan. Karşılaşmaya genelde yavaş başlar ama arkasından da rakibi iyice analiz ettiğinde kabus gibi üzerine çöken bir isim Terence Crawford. Hareket kabiliyeti açıkça söylemem gerekirse Canelo'ya oranla çok daha hızlı. Terence Crawford'un bana göre en büyük handikapı ne biliyor musunuz? Çok sağlam yumrukları şu ana kadar test etmiş bir isim değil. Canelo'nun güçlü yumrukları karşısında nasıl bir sınavdan geçecek açıkçası çok merak ediyorum. Crawford 66.7'de kendini ispatlamış bir isim. Canelo da 76.2'de tam 10 kilo yukarısında kendini her türlü ispatlamış bir isim. Eğer bu müsabaka Terence Crawford'un sikletinde 66.7'de gerçekleşiyor olsaydı kesin favorim Terence Crawford olurdu. Ama 76.2 olduğu için Canelo'nun bu karşılaşmada çok daha aktif olacağını düşünüyorum. Gücü ve fiziksel üstünlüğüyle Canelo, Terence Crawford karşısında mücadeleyi domine edebilir. Akıllarda hep şu var. Terence Crawford 12 round ayakta kalırsa mücadeleyi mutlaka puanla kazanacaktır diye. Acaba bunu başarabilir mi? Eğer ayakta kalırsa bu mümkün. Eğer mücadele catchweight'te yani iki boksörün ortada anlaştığı bir siklette gerçekleşseydi Terence Crawford ve Canelo arasında yapılacak bu mücadele başa baş geçerdi. Ama bir tık yine Canelo'nun üstünlüğüyle sonuçlanabilirdi. Ama bu maç süper orta siklette Canelo'nun kendi çöplüğünde. Dedik ya teknik analize daha çok ağırlık vereceğim bu programda. Canelo counter puncher yani kontra yumrukları çok seven bir isim sevgili arkadaşlar. Diğer tarafta Terence Crawford'a baktığımız zaman sürekli guard değiştirebilen Bukalemun gibi bir adam. Canelo baskıcı yönüyle rakibi yıpratıcı baskısıyla her zaman kendisinden söz ettirmiş bir boksör. Terence Crawford da yumruk kombinasyonlarıyla açıkçası rakiplerini bunaltmaktan geri kalmıyor. Ring IQ'larını
eğer test edecek olursak, onlara puan verecek olursak ben Canelo'nun ringdeki oyun zekasını çok daha üstün bulurum. Ama Terence Crawford'un da ring zekası, ring IQ'su elit seviyede. Bu da bir gerçek. Canelo'nun savunmasına baktığımızda kafa hareketleri, sağa sola eskivleri son derece mükemmel. Kolay kolay yumruklara yakalanmıyor. Bivol maçında her ne kadar çok fazla yakalandıysa da bunu alt sikletlerde, kendi sikletlerinde kesinlikle göstermedi. Yani bu kafa hareketleriyle yumruklardan hep kaçmayı başardı. Ve vücudunu da son derece başarılı kullanabilen bir isim Canelo Alvarez. Diğer taraftan Terence Crawford'a baktığımızda mesafe kontrolünü, reach mesafesini çok iyi kullanıyor. Ve kendisinin uzanma mesafesi Canelo'ya göre çok daha iyi durumda. Terence Crawford bu konuda önde. Canelo hep vücuda çalışır ve rakibi bozmakla ilgili planları olan bir isim. Terence Crawford yakasına baktığımızda rakibinin ritmini bozmak konusunda ustalığa sahip. Diğer yandan baktığımızda rakibinin açığını yakaladığında kabus gibi çöküyor rakibinin üzerine. Bu Terence Crawford eğer rakibinin açığını yakaladığında vay haline rakibinin. Canelo Alvarez'in ringdeki meydanı boş bulma kısmına baktığımızda çok fazla hareketli değil. Ringin etrafında böyle sürekli kaçan, bir yerlere giden, kendiniz kaçıran bir adam değil. Sürekli rakibinin üzerine gidip kontra arayan bir isimden bahsediyoruz. Diğer tarafta Terence Crawford'a baktığımızda ise ringin her yerini kullanabilen ve adeta köstebek gibi nereden çıkacağı hiç belli olmuyor. Kombinasyonlara baktığımızda çok fazla kombinasyon yapmaz Canelo. Ama yaptığında da rakibini mutlaka yakalar ve onu yıpratır. Yatıracak duruma kadar getirir. Çoğundan knockout eder. Amerikalı Crawford hızlı, varyasyonları yüksek kombinasyonlara sahip bir boksör arkadaşlar. Boylara baktığımızda ikisi de böyle 1.72 gibi duruyor. Bazen 1.73, bazen 1.72 yazıldığı vardır ama ikisine de 1.73 aslında diyebilirim. Uzanma mesafelerine baktığımızda bu konuda Terence Crawford'un avantajlı olduğunu görüyoruz. 1.79 mesafede uzanması var Canelo'nun, 1.88'de Terence Crawford'un. Canelo vurdu mu yıkar. Çok fazla yumruk arabasına gerek yok. Gerçekten net isabet ettirdiğinde rakip Kovalev gibi, Amir Khan gibi yıkılıyor. Terence Crawford ise rakibi yıkabilmek için birkaç tane vuruşa ihtiyacı olan bir boksör. Attığı yumrukların Canelo kadar güçlü olmadığı kesin. Canelo'yu yıkabilen bir boksör bugüne kadar çıkmadı. Ne knockout oldu ne de yıkılıp bir ayağa kalktı. Ona bugüne kadar saydırabilen bir boksör olmadı sevgili arkadaşlar. Aynı şekilde Terence Crawford'da da. Ama şöyle bir farklılık var. Terence Crawford Canelo kadar çok üst düzey boksörlerle karşı karşıya gelmediği için, bu alanda test edilmediği için knockdown ikisinin de olmamasına rağmen yıkılma ihtimalinin Crawford'un daha fazla olduğuna inanıyorum ben. Crawford 41 maç 41 galibiyet. 41 maç yenilmedi. Ama diğer tarafta baktığımızda Canelo 63 maç yenilmedi arkadaşlar. Terence Crawford da 67 karşılaşma yaptığında eğer o yenilgisizliğini devam ettirirse o zaman Canelo'dan karnesi çok daha iyi diyebiliriz. Ancak onun Canelo'nun seviyesine ulaşabilmesi için 24 maça daha ihtiyacı bulunuyor. O yüzden yenilgisiz boksör, yenilgili boksör şeklinde ayırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Şimdi Terence Crawford'un knockout oranı %75, Canelo'nun ise %65. Bu sebeple yıkıcı gücünün rakiplerine oranla Crawford'un daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama Canelo'ya karşı knockoutçu olabilir mi? Bunda soru işaretleri var. İlk programda da söylemiştim. Errol Spence Jr.'a karşı Terence Crawford'un galibiyeti var ama adam trafik kazasından gelmişti. Ayağa kalkacak durumu yokken geri dönüp boksa başlamıştı. Ve o Errol Spence Jr.'ı knockout etmişti. Porter'ın artık emeklilik vaktinin geldiğinde yakalandığı bir maçı Terence Crawford'la yaptığı. O yüzden Terence Crawford'un Porter, yani Sean Porter ve sevgili arkadaşlar Errol Spence Jr. karşılaşmaları kesinlikle aldatıcı galibiyetler. Porter'ın babası bile Porter'ın artık buralarda olmaması gerektiğini savunduğu bir maçtı arkadaşlar. Porter Terence Crawford karşılaşması yapıldığında. Ama çok önemli bir galibiyeti vardır eskilerden. Yuriorkis Gamboa, olimpiyat ve dünya şampiyonu boksörü mağlup ederek Terence Crawford ilk kez çok ön plana çıkmıştı. Crawford'un maçlarına baktığınızda böyle uzak ara kazandığı karşılaşmaların çok fazla olduğunu görürsünüz.
Ama Canelo'nun maçlarında bunu göremezsiniz. Canelo'nun galibiyetleri çok yıpratıcı olur. Kendi de yıpranır, rakibi de yıpratır ama bir şekilde kazanmayı başarır. Bu da Canelo'nun dövüştüğü rakiplerin çok daha güçlü olduğundan kaynaklanmaktadır. Aslına baktığınızda kariyerinde Mayweather, Golovkin karşılaşmaları ve Bivol karşılaşmaları açıkçası başına bela olmuştur Canelo'nun. Ama Floyd maçında aynı zamanda da Bivol karşılaşmasında da kaybetmiştir. Golovkinleri kazanmış olsa da. Bir yenisi ekleniyor şimdi. Terence Crawford. Terence Crawford da aslında Canelo'nun çok sevdiği bir boksör tarzında bir boksör değil. Sürekli hareket ediyor. Sola kaçıyor, sağa kaçıyor, mesafeyi ayarlıyor. Bir geride oluyor, bir önde oluyor, bir yakınına giriyor, bir dışarıya çıkıyor. Canelo'nun rakibi Crawford'da böyle özellikler de var. Başına bela olacağı kesin. Ama gel gör ki Canelo gibi çeneye vuran, yıpratan bir boksörle bugüne kadar Crawford karşılaşmadı sevgili arkadaşlar. Maç çok hızlı başlamaz ama başladıktan sonra da Crawford biraz kontrolü ele alır gibi gözükse de karşılaşmanın sonrasına doğru Canelo'nun yıpratıcı yumrukları ve bunaltıcı baskısıyla Crawford'un daha fazla dayanamayacağı senaryosu hakim maçta. Crawford daha akıllı, daha zeki ve daha hızlı ve daha teknik. Canelo daha güçlü, daha dayanıklı ve çok daha tecrübeli. Canelo'nun maçları kazanmasındaki en büyük sırlarından biri sabır. Bu sabrı gösterirse de bakalım ne kadar gösterebilecek. Ama bir gerçek var, yaş farkı. Önümüzdeki günlerde birkaç gün sonra 38 yaşına girecek olan Amerikalı Terence Crawford, Canelo'dan 3 yaş daha büyük. Bu onun çok tecrübeli olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü maç sayısı olarak Crawford'dan çok daha önde Canelo. Canelo daha genç ve çok daha fazla maça sahip. Dinamik. Crawford 5 maç yapabilmiş. Canelo ise bu son 5 yılı 11 büyük karşılaşmayla doldurmuş. Çok daha hazır arkadaşlar. Karşılaşmanın başlarında genel itibariyle Crawford'un çok böyle hakim göründüğünü, ringi ölçtüğünü, rakibi analiz ettiğini ve hızlı bir şekilde rakibin üzerine gitmeye başladığını ve kontrolü yavaş yavaş ele almaya başladığını görürüz hep. Madribov karşılaşmasında bu böyle olmadı. 12 rounda yayıldı karşılaşma ve zor zor kazandı. Canelo ise 4. 6. roundlardan itibaren kontrolü alabilen, eğer kontrolü ele aldıysa karşılaşmanın sonuna kadar götürebilen bir adam. Eğer rakibinin şansı varsa 12 round sürer, puanla biter maç. Ama Canelo gününde ise o karşılaşma knockout'a gider arkadaşlar. Aslında sormamız gereken bir soru var. Terence Crawford Canelo'yu yakalayabilir mi? Kesinlikle yakalar. Yakalasa da yıkıcı gücü var mı? İşte soru bu. Canelo'yu yakalasa bile Canelo'yu knockout edebilir mi? Edemezse, eğer yakın mesafede bu kadar kontracı bir boksörden yumruk yemeye başlarsa Terence Crawford'un başı belaya girebilir. Çoğu boksör rakibinin çenesine attığı, yüzüne attığı yumruklarla ön plana çıkmaya çalışır. Ama Canelo hem çeneye çalışan hem de vücuda çalışan ve rakibinin kondisyonunu bitirmek üzerine acayip oyun planları olan bir boksör Meksikalı. Maçın sonuna doğru 38 yaşındaki Crawford temposunu düşürürse, Canelo da daha genç olmanın vermiş olduğu avantajla bu baskıyı arttırırsa puanla da Crawford'un kazanamayacağını düşünüyorum. Terence Crawford eğer açılı dövüşürse, ringin her yerini kullanırsa ve çok yakın mesafesine girmeyerek bir şekilde uzanma mesafesinin avantajını kullanmaya başlarsa Terence Crawford Canelo karşısında istediğini alabilir. Ama tuzağa düşüp, gaza gelip Canelo'nun içine, yakınına girmeye kalkarsa başı beladan kurtulmaz. Canelo 3 yaş daha genç ve bunun vermiş olduğu avantajla rakibinin üzerinde baskıyı kesmezse, her an rakibine pres yapmaya devam ederse mutlaka bir yerlerde Terence Crawford'u yakalayacaktır. Kovalev'e yaptığını Terence Crawford'a da yapabilecektir. Ama o kaçışlardan şikayet edip ya o kaçıyor ben yakalayamıyorum gibi davranırsa Canelo, o zaman tuzağa düşer. Crawford alır başını gider. Terence Crawford'un şu an prime dönemi mi? Bence değil. Prime dönemi biraz geride kaldı. Ama Canelo hala prime döneminde olduğunu iddia ediyor. Ve prime döneminde değilse bile prime döneminden çıkalı daha birkaç gün oldu diyebiliriz. Yani tabir olarak kullanıyorum. Çok yakın zamanda
Prime döneminden çıkmıştır. Ama bir gerçek var. Terence Crawford Prime döneminde değil arkadaşlar. Prime dönemi dediğimizde en iyi döneminden bahsediyoruz bilmeyenler için. Tüm bu konuşmalarımın çerçevesinde maçı Canelo'nun kazanabileceğini düşünüyorum. Ağırlıklı olarak fikrim Canelo'dan yana. Yani %70'e %30 demeyeyim de %65'e %35 diyeyim. Bu kadarlık bir fark var. Bence %50 derler ya, %51 %49 derler ya, öyle bir olaydan bahsedemeyiz arkadaşlar. Hadi olsun %60'a %40 ama kesinlikle aralarında bir uçurum olmasa bile uçuruma yakın bir mesafe var arkadaşlar. Peki kim kazanır bu karşılaşmayı? Tüm bu bilgiler ışığında ben Canelo'nun kazanabileceğini düşünüyorum sevgili Fight Club Türkiye'nin değerli dinleyicileri, değerli izleyicileri. Netflix'ten yayınlanacak. Pazar sabahı herhalde 7 civarı başlar karşılaşma ama anakart karşılaşmalar gece 4'te başlıyor. Cumartesiyi pazara bağlayan gece. O gecenin içinde bir sürü undercard maçlar var, alt maçlar. Sonrasında gecenin ana maçı olarak Terence Crawford Canelo karşılaşmasını izleyeceğiz. Süper. Orta siklette bütün kemerler ortada. Böylesine bir unvan karşılaşması. Eğer Canelo kazanırsa kemerlerini korumuş olacak. 4 ayrı siklette şampiyonluğunu sürdürecek. Eğer Terence Crawford kazanırsa 5. ayrı siklette dünya şampiyonu olarak Thomas Hearns ve Sugar Ray Leonard ve Floyd Mayweather gibi çok büyük isimlerin yanında 4. isim olarak dünyaya adını altın harflerle yazdıracak Terence Crawford. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri mutlaka açın. Sizin de yorumlarınız varsa altta lütfen yorumlarınızı yapın. Ve bu videoyu herkesle paylaşın. Rica ediyorum. Hoşça kalın.